Merhaba Yeşil Yolculuk ailesi. Bugün mutfağımızdaki en küçük ama en güçlü savaşçılardan birine odaklanıyoruz. Keten tohumu. Binlerce yıldır şifa niyetine kullanılan bu minik tohumlar, modern bilimin büyüteci altına alındığında, özellikle vücudumuzun fabrikası olan karaciğer üzerinde mucizevi etkiler sergiliyor. Günümüzde işlenmiş gıdalar, yüksek şekerli içecekler ve hareketsiz yaşam tarzı, karaciğerimizi bir yağ deposuna dönüştürüyor. Karaciğer yağlandığında metabolizma yavaşlar, göbek çevresi yağlanması artır ve vücutta kronik iltihap başlar. Peki, her gün sadece bir kaşık keten tohumu yerseniz, karaciğerinizde ve kan değerlerinizde tam olarak neler değişir? Karaciğerin yağ düşmanı, alfa-linolenik asit, ALA, keten tohumunu özel kılan en önemli bileşen, bitkisel bazlı bir omega-3 yağ asidi olan alfa-linolenik asit, ALA'dır. Karaciğeriniz bu maddeyle karşılaştığında şu süreçler başlar: yağ sentezini durdurma, karaciğer, fazla şekeri yağa dönüştürüp depolama eğilimindedir. Keten tohumundaki ALA, karaciğerdeki yağ sentezini sağlayan genleri baskılarken, yağ yakımını sağlayan enzimleri aktive eder. Yani karaciğerinize, depolamayı bırak, yakmaya başla, talimatı verir. İltihap söndürücü etki, karaciğer yağlanması, NAFLD, karaciğer dokusunda mikro iltihaplara yol açar. Omega-3'ün en güçlü özelliği anti-inflamatuar olmasıdır. Keten tohumu, karaciğer hücrelerini bu iltihabi hasardan koruyarak fibrozis, doku sertleşmesi riskini azaltır. Visceral yağlanmaya karşı savaş, sadece karaciğer içindeki değil, organlar arasındaki visceral yağın eritilmesinde de keten tohumu çok etkilidir. Bu da doğrudan göbek bölgesindeki incelme ile kendini gösterir. Lignanlar, karaciğerin antioksidan kalkanı keten tohumu, bitkiler arasında en yüksek lignin, bitkisel östrojen ve antioksidan oranına sahip besindir. Diğer bitkilerden 800 kat daha fazla lignan içerir. Bu lignanlar, karaciğerdeki oksidatif stresi, hücre paslanmasını temizler, karaciğer enzimlerinin alt dengelenmesine yardımcı olur, zararlı serbest radikalleri etkisiz hale getirerek karaciğer detoksuna en ön safta destek verir. Sonuç, günde sadece bir kaşık keten tohumu, karaciğeriniz için doğal bir temizlik operasyonu başlatır. Yağlar erimeye, hücreler yenilenmeye ve metabolizmanız canlanmaya başlar, ancak keten tohumunun mucizesi sadece karaciğerle bitmiyor. Bir sonraki bölümde, keten tohumunun bağırsak sağlığı, hormon dengesi ve kan şekeri üzerindeki devrim niteliğindeki etkilerini detaylandıracağız. İlk bölümde, keten tohumunun ALA, omega-3 ve lignanlar sayesinde karaciğeri nasıl yağdan arındırdığını gördük. Ancak vücut bir bütündür. Karaciğerin temiz kalabilmesi için bağırsakların saat gibi çalışması ve kan şekerinin dalgalanmaması gerekir. Şimdi bu altın tohumun metabolizmamızın diğer dişlilerini nasıl etkilediğine bakalım. 1. Bağırsakların yumuşak süpürgesi, çözünür ve çözünmez lifler keten tohumu, dünyadaki en dengeli lif kaynaklarından biridir. İçeriğindeki lif yapısı iki koldan çalışır. Çözünmez lifler, bağırsak hareketlerini artırarak atıkların ve bu atıklarla birlikte vücuttan atılması gereken toksinlerin sistemden hızla uzaklaştırılmasını sağlar. Kabızlık, karaciğerin en büyük düşmanıdır çünkü atılamayan toksinler bağırsaktan tekrar emilip karaciğere geri döner. Keten tohumu bu döngüyü kırar, çözünür lifler, müsilaj, tohum suyla temas ettiğinde jel benzeri bir yapı oluşturur. Bu jel, bağırsak duvarını korur ve dost bakterileriniz, probiyotikler için ziyafet niteliğinde bir prebiyotik kaynağıdır. Sağlıklı bağırsak florası, daha az iltihap ve daha güçlü bir metabolizma demektir. 2. İnsülin direnci ve kan şekeri kontrolü keten tohumu, tip 2 diyabet ve insülin direnciyle savaşanlar için doğal bir ilaç gibidir. Şeker emilimini yavaşlatma, içerdiği yoğun lif ve sağlıklı yağlar sayesinde, yemeklerle birlikte tüketildiğinde karbonhidratların kana geçiş hızını düşürür. Bu, yemekten sonra ani şeker yükselmelerini ve ardından gelen insülin patlamalarını engeller. Hücresel duyarlılık, araştırmalar, keten tohumundaki bileşenlerin hücrelerin insüline olan tepkisini artırabildiğini göstermektedir. Bu, kan şekerinizin hücre içine daha kolay girmesi ve enerjiye dönüşmesi anlamına gelir. 3. Hormonal denge ve östrojen detoksu işte keten tohumunun en az bilinen ama en kritik faydası, hormon metabolizması. Lignanların rolü, keten tohumu, fitoöstrojen adı verilen lignanlar açısından dünyadaki en zengin kaynaktır.
Vücutta östrojen fazlalığı, östrojen baskınlığı varsa, bu lignanlar zayıf östrojen etkisi göstererek reseptörlere bağlanır ve zararlı, güçlü östrojenlerin etkisini dengeler. Karaciğerden hormon atılımı, karaciğer, kullanılmış hormonları parçalayıp atmakla görevlidir. Keten tohumu bu süreci hızlandırarak vücutta hormon birikmesini önler. Bu, özellikle polikistik over sendromu, PCOS veya menopoz semptomları yaşayanlar için hayati bir destektir. Özetle, günde bir kaşık keten tohumu yediğinizde sadece karaciğerinizi temizlemiyor, aynı zamanda bağırsaklarınızı onarıyor, şekerinizi dengeliyor ve hormonlarınızı hizaya sokuyorsunuz. Peki, bu faydaları çöp etmemek için keten tohumunu nasıl hazırlamalısınız? Tane mi yemeli, öğütmeli mi? Buraya kadar keten tohumunun karaciğeri nasıl bir detoks kampına soktuğunu, hormonları ve şekeri nasıl dengelediğini öğrendik. Ancak arkadaşlar, çok önemli bir uyarı yapmam gerekiyor. Keten tohumunu yanlış tüketirseniz, bu faydaların hiçbirinden yararlanamazsınız. Hatta bazen vücudunuza yük bile bindirebilirsiniz. Gelin, bu altın tohumu bir şifa kaynağına dönüştürecek o kritik kurallara bakalım. 1. En büyük hata, bütün halde tüketmek. Pek çok kişi keten tohumunu yoğurdun üzerine veya salataya bütün taneler halinde serpiştiriyor. Ancak keten tohumunun dış kabuğu o kadar sert ve dayanıklıdır ki, mide asidimiz bu kabuğu delemez. Gerçek, bütün halde yediğiniz keten tohumu, vücudunuza girdiği gibi sindirilmeden çıkar. İçindeki o mucizevi omega-3 ve lignanlara ulaşamazsınız. Çözüm, keten tohumu mutlaka öğütülerek tüketilmelidir. Ancak hazır öğütülmüş paketleri almayın. 2. Tazelik ve oksidasyon tuzağı. Keten tohumu öğütüldüğü andan itibaren içindeki hassas yağlar hava, oksijen ile temas eder ve hızla bozulmaya, oksitlenmeye başlar. Bozulmuş yağlar vücutta iltihap söndürmek yerine iltihabı artırabilir. Altın kural, keten tohumunu yiyeceğiniz zaman sadece o gün tüketeceğiniz kadarını taze kahve değirmeninde veya havanda öğütün. Saklama, eğer önceden öğütmek zorundaysanız mutlaka cam bir kavanozda, ışık almayan ve serin bir yerde, buzdolabı en iyisidir. En fazla 3 ila 4 gün saklayın. 3. Su tüketimi, hayat kurtarıcı bilgi. Keten tohumu muazzam bir lif deposudur demiştik. Lifler sünger gibidir, çalışmak için suya ihtiyaç duyarlar. Uyarı, eğer keten tohumu yiyip yeterli su içmezseniz, bu lifler bağırsaklarınızda sertleşebilir ve tam tersine kabızlığa neden olabilir. Tavsiye, bir kaşık keten tohumu tükettiğinizde, yanına fazladan bir büyük bardak su eklemeyi alışkanlık haline getirin. 4. Keten tohumu yağı mı? Tohumun kendisi mi? Piyasada keten tohumu yağları da satılıyor. Yağ formu omega-3 açısından zengindir ancak lifleri ve lignanları içermez. Karaciğer detoksu ve hormon dengesi için tohumun kendisini, öğütülmüş halini, tüketmek çok daha üstün bir tercihtir. Nasıl ve ne zaman tüketmeli? En iyi zaman, sabah aç karnına bir kase yoğurdun içine ekleyerek veya gece yatmadan 2 saat önce bir bardak suya karıştırıp içerek tüketebilirsiniz. Günlük miktar, günde bir yemek kaşığı, yaklaşık 10 ila 15 gram, öğütülmüş keten tohumu çoğu yetişkin için ideal dozdur. Kapanış çağrısı ve 21 günlük meydan okuma, Yeşil Yolculuk ailesi olarak bir karar alalım. Bugün bir paket taze keten tohumu alın ve onu her gün taze öğütüp 21 gün boyunca tüketin, gözlemleyin. 21 gün sonunda cildinizdeki parlamayı, sindiriminizdeki rahatlamayı ve sabahları çok daha dinç kalktığınızı göreceksiniz. Paylaşın, deneyimlerinizi ve bu süreçte hissettiğiniz değişimleri lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Sizin tecrübeniz, bir başkasının şifa yolculuğuna ışık tutabilir. Karaciğerinize iyi bakın, o size ömür boyu bakacaktır. Bir sonraki şifa dolu videomuzda görüşmek üzere, sağlıkla kalın.